4,5 gün uyumadığımı biliyorum met içtiğim zamanlarda. Bu sefer siyah siyah gölgeler görmeye başladım evin içinde. Hani üç harfler mi geldi, cinler mi geldi, bir sıkıntım var vesaire diye. Bağcılar'da bir arkadaş vardı. Annesinin kafasını kesip balkondan aşağı atıyor. Ondan sonra annem nerede diyor. O da yoksulluk döneminde annenin karnında ya da bir hayvanın karnında o eroin var, onu alırsan iyileşeceksin desinler. Onu kesip alır o madde bağımlısı. Namazı kılmadan caminin tuvaletine iner, namaz bitene kadar da 1 saat 2 saat cami tuvaletinde uyuşturucu kullanırdım. Bu hayatta hiçbir şey olamadım. Ne baba olabildim, ne eş olabildim. Ben bu hayatta hiçbir şey olamadım. En son satırı da siz bir mektubu bitirirken ben ise bir hayat bitiriyorum diye sonlandırmıştım. Öncelikle seni tanıyalım. Abi benim adım Salim. 31 yaşındayım. Aslen Kastamonluyum. Doğma büyüme İstanbul'dayım. Güngören'de doğdum, büyüdüm. Ne iş yapıyordun önceden? AVM tipi profesyonel mutfak ekipmanları tamirinde çalışıyordum. İlk defa uyuşturucu kullanmaya nasıl başladınız ve serüven nasıl ilerledi? İlk defa mahallede bizim Burak diye arkadaşım var, çocuk arkadaşım. Burak, ben, Davut. Burak bizim evin bodrum katında eroin denen maddeyi içiyor folyoda. Biz de kapının önünde kola çekirdek yapıyorduk. Çakmak sesini duyduk, böyle çak çak diye çakmak sesi geliyordu. Bakmaya indik, Burak'ı içerken gördük. Ben normalde eroini beyaz zannediyordum. O kahverengiydi madde. Korex peynir diyorlar. Peynir diyenler var. Burak dedim bu ne? İşte kanka dedi içiyorsun, rahatlatıyor, her şeyi unutturuyor, cesaret veriyor, hiçbir şey umursamıyorsun dedi. Ben dedim Burak dedim o zaman ben de içeyim. Kız arkadaşımla tartışmıştım o zaman. Ben de içeyim dedim. İlk içtim. Bir rahatlama geldi, umursamamazlık geldi. Yani duygusuzluk geldi. Ondan sonra devam ettim içmeye. Ben bağımlısı olduktan sonra o maddenin eroin olduğunu öğrendim. Eklem ağrısı, fiziksel ağrıları oluyor onun. Hastaneye gidecektim, Burak'ı aradım. Burak dedim böyle böyle bir sıkıntı var. Gel dedi ben seni de hastalığını dedi alacağım dedi. Maddeyi içtim, hiçbir şeyim kalmadı. 5-6 duman sonra hiçbir şeyim kalmadı. Dedim aradığım madde buymuş benim. Hiç sıkıntı olmayacak zannettim. Öyle içmeye devam ettim. Kaç yıl sürdü bu? 12. Sadece eroin mi yoksa Eroin son buraya gelmeden 2 ayında metle eroin karışık içtim. Metamfetamin diyorlar. hangi maddeleri kullandınız ve bu maddelerin üzerinizdeki etkileri neydi? İlk eroinle başladım ben. Umursamamazlık, işte duygu değişikliği, öfke, sinir, stres kontrolü gibi mayıştırıyor, uyuşturuyor insanı. İlk zamanlar onun için içtim. Etkisi ilerleyen zamanlarda bağımlılık arttıkça, bağımlı olduktan sonra normal sabah kalkıp işe gidebilmek için, dışarı çıkabilmek için, kahvaltı yapabilmek için, ailemle vakit geçirmek için içmeye başladım. O eroinin hem beyinsel hem fiziksel rahatsızlıkları var. Kemik ağrısı, eklem ağrısı, bel ağrısı, ishal, kusma gibi belirtileri oluyor onun. Yani dayanılmaz sıkıntılar oluyor. Metin de maksimum 4,5 gün uyumadığımı biliyorum met içtiğim zamanlarda. 4,5 gün bir dakika bile uyumadım. Uyanıksın. Bu sefer siyah siyah gölgeler görmeye başladım evin içinde. Hani üç harfler mi geldi, cinler mi geldi, bir sıkıntım var vesaire diye. Ondan sonra Serogül'de bir uyku hapı var. Ondan içip de uyuyordum. Metin'de kuruntu çok yapıyor. Mesela bir yere gideceğim. Arabanın dikiz aynasından arkadaki arabanın plakalarını okumaya başlamıştım. Polis takip ediyor, beni takip ediyor, beni izliyorlar diye. Metin'de öyle bir sıkıntısı vardı. Çok kuruntu yapıyor insanda. O 4,5 gün ne yaptın yani? Madde içtim hep. Hiç uyumadın. Hiç uyumadım. Bir dakika bile uyumadım. Benim arkadaşlarım 10 gün uyumanını gördüm ben. Onlar da artık fiziki hareket kabiliyetini kaybediyorlar. Hani boynunu istemsizce döndürüyor, el hareketleri falan değişiyor. Delirme noktasına geliyorlar. O yüzden bu annesini doğradığı, babasını. Bağcılar'da bir arkadaş vardı. Annesinin kafasını kesip balkondan aşağı atıyor. Ondan sonra annem nerede diyor. O da annesini artık ne olarak gördü de onu yaptı. Yani kuruntu yapıyor. Mesela şu an siz karşımdasınız. Ben şu an met bağımlısı olmuş olsaydım şu an göz göze bakıyoruz. Benim hakkımda mı konuşuyor? Benim içinde ne düşünüyor? Öyle ben size kim besleyip düşman olabilirim ben size metamfetamin içtiğim zaman. Var mı başka böyle duyduğunuz metamfetaminle ilgili hikaye? Eroinden var. Sefa Engin diye arkadaşım vardı. Ben buraya gelmeden 7 ay öncesinde damardan iğne vuruyor. Damarda artık kollarında, bacaklarında, alnından bile vurduğunu biliyorum ben o maddeyi. İğne yapıyordu. En son kasıktan vurdu, beyninde pıhtı attı. Açık kalp ameliyatı oldu. Ama gözler hiçbir yere oynamıyor. Felç. 4 ay önce evlenmişti o felç. Kalmadan 4 ay önce evlendi. Bir iki sefer ziyaretine gittim ben onun. Hani beni anlıyorsan gözlerini 3 kere kırp diyorum. Gözlerini kırpıyor. Bilinci açık. Ama gözler hiçbir yere oynamıyor. Şu an 6 bezleniyor. Eşi bırakmadı. Allah razı olsun ondan. O benim dedi cennete giriş anahtarım dedi. Onu bırakmadı. Gözünde
önünde çok şahit olduğum şeyler vardı ama maddeyi bırakamadım ben de buraya gelene kadar. Buraya geldikten sonra çok şükür ayığım, temizim. Bir madde bağımlısı en fazla ne yapabilir? Bir madde bağımlısı en fazla annesini öldürebilir. Bir madde bağımlısının bence yapamayacağı bir şey yok. Madde etkisi altındayken. Her şeyi yapabilir. Yani aklına en uç nokta geliyorsa her şeyi yapabilir. Organını satabilir. İşte ailesinden birinin organını satabilir. Yani eroinde şöyle söyleyeyim, yoksulluk döneminde annenin karnında ya da bir hayvanın karnında o eroin var, onu alırsan iyileşeceksin desinler. Onu kesip alır o madde bağımlısı. Yeter ki o ağrılarından kurtulsun. Yapamayacağı bir şey yok bence. Yani ben şunu yapmam diyen başına gelmeden bilemez. Ben insan kaçakçılığını haberlerde görüyordum. Diyordum nasıl taşıyorlar bunu tırlarda, kamyonlarda. Ben arabayla taşıyordum ama ben de yaptım onu. Ben bu hayatta neyi kınadıysam onu yaptım. O yüzden kınamıyorum. Madde kullandığın dönemde ne gibi zorluklar çektin ve neler yaptın? Maddeyi ilk içmeye başladığım zamanlarda 20 lira alıyorduk biz içimliğini. O 20 liralık aldığımız zamanlar 2 gün götürüyordu. Şu anda ben buraya gelmeden öncesi gramı 1000 liraydı eroinin. Bir eroin bağımlısının günde en az 5 gram içmesi lazım. Günde en kötü 5.000 lira para bulması lazım içebilmesi için. O parayı da yani yeri geliyor hırsızlık yapıyorsun, yeri geliyor 3-4 arkadaş toplanıp sokakta bunu Ortaköy diyorlar. Ortaköy yapalım. Gidin beraber alıyorsun, paylaşıyorsun daha sonra onu. Torbacılarla çok kavga ediyorduk. Bizim Kanarya Mahallesi var Sefaköy'de. Oraya almaya gittiydim uyuşturucuyu. 2 liram eksikti. 500 lira vereceğim mesela. 2 liram eksik diye vermedi. Ben de hastayım, onu almam lazım. Adama tartıştık, küfürler, hakaretler vesaire havada uçuştu. Böyle bir anda beyzbol sopasına vurdular. Ben de onu sol bacağından bıçaklamıştım. Öyle sıkıntılarımız oldu zaman zaman. Ya ben uyuşturucu yüzünden cezaevine düştüm ama o madde yüzünden değil. Parasız kaldığım zamanlarda ben insan kaçakçılığı yapmaya başlamıştım. Şoförlük olarak Edirne'ye gidiyordum. O zaman da yakalandım. 7,5 ay cezaevinde yattım Edirne'de. Madde kullanım sürecinde yaşadığınız en büyük zorluk neydi? Bizim evin Sefaköy'deki evin çaprazında cami var. Oraya cuma günleri namaza giderdim ben. Cuma günleri namaza, Ramazan'da teravih vesaire giderdim. Benim eski eşim Cezayirli. Dinli bütün, işte 5 vakit namazını kılan bir insan. Bana öğlen ezan okunduktan 5 dakika sonra arardı beni. Ben çalışıyorum, dışarıdayım. İşte canım namazını kıldın mı derdi. Ben kılacağım şimdi derdim. Bana fotoğraf at derdi. Caminin içine girerdim. Ön saftan fotoğrafı çekerdim. Namazı kılmadan caminin tuvaletine iner. Namaz bitene kadar da 1 saat 2 saat cami tuvaletinde uyuşturucu kullanırdım. Yani manevi yönden en çok zoruma giden, benim annem 5 vakit namazlıdır. Kapalıdır, tesettürlü. Benim sülalemde de hepsi öyledir. Namaza gitmek isteyip de cami tuvaletinde uyuşturucu içmek manevi açıdan benim çok zoruma giden şey. Maddi olarak da benim eski eşimin altınlarını almam, annemin kartını alıp ATM'den habersiz para çekmem, evden bazı eşyalar alıp satmam, laptoptur, bilgisayardır vesaire. Yani neyi kınadıysam başıma geldi, yapmam dediğim her şeyi yaptım. Biz eroin içenleri mahallede kavga ederdik, içmeyin derdik. Ben evlendim, ondan sonra da içmeye başladım. Benim bekarken evli arkadaşlarım vardı. Oğlum çocuğunuz var, evlisiniz, işten eve evden işe gitsenize ne işiniz var, hangi akılda içiyorsun dedim. Onu da yaşadım. Yani eroin ve uyuşturucu 12 senemi mahvetti beni, kaybettirdi. Yani içen arkadaşlarım da çoğu bırakmak istediğine eminim. Artık içmekten yoruldular, yaşamaktan yoruldular, üzmekten yoruldular. Hep biz bağımlıların kafasında şey var. Ben hep kendime sıkıntı verdim. Kendimden başka kimseye bir zararım yok diyoruz. En büyük zararı insan önce ailesine veriyor, sonra kendine veriyor. Benim annem 40 numara terlik giyer, ayakkabı giyer. Stresten, sıkıntıdan eli yüzü ayağı şişiyor. 44 numara terlik ayağın olmadığı zamanlar oluyor. Benim babamın yüzündeki kırışıklığımın sebebi benimdir. 4 erkek kardeşiz biz. Abim var, 2 tane erkek kardeşim var. Kankiydik biz babamla. Hep derdik ki oğlum içme isteğin gelirse bana söyle. Bu biraz da gizlilik hastalığı. Hani saklıyorsun, yeminler ediyorsun, içmiyorum vesaire diye. Derdin varsa, sıkıntın varsa ben sana arkadaş olmak istiyorum, dost olmak istiyorum diyen babayı öl de mezarın belli olsun. Öl de yattığın yer belli olsun. Çoluk çocuğuna söz ben bakacağım diyecek hale getirdim. Yani yaşattıklarımdan pişmanım. Pişmanım. Buraya gelmeden bir hafta önce intihar mektubu ben yazdım eve. Ondan önce de bir kere daha oldu. Bileğimi kesmiştim. Artık yeter öleyim de kurtulayım diye. İntihar mektubunda işte en son satırından bahsetmek istiyorum. Bu hayatta hiçbir şey olamadım. Ne baba olabildim, ne eş olabildim, ne abi olabildim, ne kardeş olabildim, ne evlat olabildim.
Ben bu hayatta hiçbir şey olamadım. Yeter ki şey yapayım. En son satırı da siz bir mektubu bitirirken ben ise bir hayat bitiriyorum diye sonlandırmıştım. Halının altına koydum. Annem babamla geldim ben buraya. Yani pişmanım abi. Pişmanım. Tek söyleyeceğim o. Anneme de burada vedalaşırken sarıldık. O zaman dedim anneme halının altına bak sana bir şey bıraktım diye. Yani 12 yıl içinde benim ailem, annem, babam ben buraya geldiğim günden beri rahat uyku uyuyorlar. Annemin şişlikler inmeye başladı. Babamla ben ilk defa bu bahçede sohbet ettim. Babamla ilk defa bu bahçede sarıldım, ağladım. Söz verdim içmeyeceğim diye. Bu kolumdaki saati babam verdi bana. Babamın saati dedemin ölüm haberini verdiği gün verdi bana. Yani aile her şey. Kimse demesin yani ben ne yapıyorsam kendime yapıyorum. Ben ne yapıyorsam kendime sıkıntım, kendime zararım demesin. Ben içmezsem ailem iyi, ben iyiyim. Yani bizim derslerde şey var, yaşarsan yaşatırsın. Ben iyi olacağım ki, ben yaşayacağım ki insanları da yaşatayım. Şimdi benim önümde 3 tane seçenek vardı. Burada Yücel hocamız var, Yücel Kur'an tanıştığımız. O da söyledi. Kızın tut ki 15 yaşında Türkiye'ye geldi. Şu an yurt dışında. Ya madde bağımlısı bir baba görecek. Evreyin bağımlısı bir baba görecek sokakta kirpas içinde. Ya gelecek mezarımı ziyaret edecek. Bu senin babandı madde yüzünden öldü seni terk etti diyecekler. Kötü bilecek. Ya da karşıda sağlam, salim, sağlam demek. Sapasağlam baba görecek karşısında. Ben sağlam durmayı seçtim. Diğerlerinden yoruldum. Ölmeyi denedim olmadı. Yaşamayı denedim olmadı. Yaşatmayı denedim olmadı. Hep ilaçlarla vesaire. Ama bu sefer ilaçsız tedavim. Bu defa son inşallah. İnşallah abi. Hani kızınla yaşadığın bir olay vardı ya. Biz burada cuma günleri cami uzak bize burada. Servisler gelip alıyor bizi cumaya. Cuma günü buradaki arkadaşlarla safta namaz kılıyoruz. 4 rekatı bitirdik. Son 2 rekat kaldı. Onun arasında bir vaaz oluyor ya. Vaaza duvara yaslanmışım. 2 saf arkamda babayla kız var. Ben de kızımı hep sol bacağıma oturttururdum. 3-4 yaşında kız çocuğu babasının kucağında oturuyor. İlk defa da camide kız çocuğu gördüm ben o zaman. Babası saçlarını okşuyor, kız babasına sarılıyor, böyle göğsüne falan yatıyor. Adamı kendi yerime koydum, kızı da kendi yerime koydum. Dedim ben de böyle olabilirdim içmeseydim eğer güzel bir hayatım olabilirdi diye. Ben başladım ağlamaya. Kız çocuğu döndü bana böyle yaptı, ağlama dedi. Ben daha çok ağlamaya başladım. Camiden dışarı çıktım, hemen avluda elimi yüzümü yıkadım. Mehmet Ali'de bir arkadaşım var benim, o da 9 L'Oreal kullanmış, iyileşme arkadaşım benim. Hemen koştu yanıma geldi, Salim abi iyi misin falan. Sen dedim git dedim ben kılmayacağım son 2 rekatı. Abi dedi gel dedi kılalım. O ayakkabıların koyulduğu yerde de bir saf oluyor ya. İkimiz yan yana oradan namaz kılıyoruz. Son 2 rekatı. Hayatımda ilk defa cuma günü namaz kılarken hıçkır hıçkır ağlıyorum ama içime ağlıyorum böyle millet rahatsız olmasın, sesimi duymasın diye. Şu an burada olan bir yavru kedi var. O kedi geldi ikimizin arasına oturdu. Namaz bitene kadar kalkmadı. Namaz bitti. Mehmet Ali aldı kediyi. Benim kucağıma verdi. Bak abi dedi kızın geldi dedi. O kediyi de aldık biz servisle buraya getirdik. Kemikleri gözüküyordu. Zayıftı. Annesi terk etmiş büyük ihtimalle. Şu an tosbalak oldu. Oyun oynuyoruz onunla burada. Biz bakıyoruz ona burada. Adını da Sofi koyduk. Bu bizim Sofi'miz. Geldiğinde küçücüktü. Kemikleri gözüküyordu. Şimdi kilo aldı. Oyunlar oynuyoruz burada. Yani kızım yerine koydum diyebilirim ben bunu. Kızımı görene kadar buna iyi bakacağım. Kızımı hediye edeceğim inşallah. Halim hiç sokağa düştün mü? Abi sokağa düştüm. 27 gün arabada yattım. Arabada yattığım zamanda da üstüm başımı değiştiremedim. Banyo yapamadım. Onu da eski eşimle kavga etmiştim. Babamla da tartışmıştım. Gurur yaptım. Eve gitmeyeceğim dedim. 27 gün arabada kaldım. Sokakta kaldığım zamanlarda da işte buraya gelmeden önce de bir arkadaşın evinde kalmıştım. Torbacı. Onun evinde kaldım. Eve kim giriyor kim çıkıyor belli değil. İşte arabanın anahtarını istiyorlar şey yapıyorlar. Ben de hala sabahları kaldıkları zaman bilen arkadaşlar bana dokunup kaldırmazlar. Dokundukları anda ben bileklerine yakalıyorum bunları. O bende kalmış orada. Evin kapısı açık çünkü. Kimin geldi kimin gittiği belli değil. 4 gün orada kaldım. Yerde yattım. Banyo yapmamışım. Üstüm başım leş gibi. 27 gün de arabada kaldığım zaman da öyle. Arabada ne kadar rahat edebilirsin? Yazındı. Güneş vuruyor. Ben battaniye ötüyordum ön cama. Güneş vurmasın şey yapmasın diye. Yani zor. Sokakta kalanlar benim arkadaşım var Barış. Maviş diyoruz buna.
O da parkta kalıyor. Hala da şu an parkta kalıyor. Onu çok bıraktırmayı denedim. Beraber bir şeyler yapalım dedim. Onu kabul etmedi. Bir ayağını kestiler çocuğun. O damarları tıkanıyor. Yani bir ayağı böyleyse bir ayağı böyleydi. Bir bacağını kestiler. Ona rağmen hala kullanıyor. Buna da beni izlerse ona sesleneyim. Maviş, artık bırakma zamanı geldi. Canımdan olmadan buraya gel, Ankara Yaşam Derneği'ne gel. Ben senin yanındayım, ben burada kalacağım. Ben yardımcı olacağım sana. Unutamadığınız bir anınız oldu mu? Unutamadığım, evden eski eşimin annesinden hatıra küpelerini almak. Altın küpelerini aldım onun. Annesinden veya ailesinden kimseyle görüşmüyor, konuşmuyor, araları bozuk. Bana en son dedi ki, eşimin Türkiye'de benden, eski eşimin diyeyim, daha alışamadım onu söylemeye, yeni çünkü. Türkiye'de benden başka kimsesi yok, benim annem babamdan başka kimsesi yok, tek başına gelmiş buraya. En son benim göğsüme vurdu. Dedi ki ben sana ne yaptım da sen bana bunu yaşatıyorsun. Benim senden başka kimim var? Ben ölsem beni kimse sevmez, mezarlığına mı gömülecekler dedi. Ben derdimi anlatmaya çalışıyorum ama anlayabildiği kadar ya da içmeyen insan ne kadar anlayabilir onu da bilmiyorum. Çekip gideceğim buradan demişti o zaman. Yurt dışına gideceğim dedi. Gidersin gitmezsin vesaire falan. En sonunda gitti. Ben blöf yapıyor zannettim. Hani içmeyeyim diye yapıyor zannettim. İçtiğim zaman da en kötü olayım, yakalanmıştım. Uyuşturucu alırken yakalandım. O zaman kendimden nefret ettim. Ben bunu yapmamam lazım diyorum, etmemem lazım diyorum. Karakola gittik, ifade vesaire, denetim, seminerlere falan katıldım. Yani kelepçeye takıldığı ilk zaman, niye bu kelepçeyle? Hep sorguluyorsun, bir daha içmeyeceğim diyorsun, yeminler ediyorsun, tövbeler ediyorsun ama sabah kalkıp tekrar içiyorsun. Senin bize anlatmak istediğin ilginç bir şey var mı abi? Duyduğun, hiç unutamadığın bir olay? Bir arkadaşım vardı Sefaköy'de. İnternet kafede High Life oynuyoruz. Üçümüz. O felç olan çocuk Engin, ben, o Alkım. O ortamızda oturuyor. Bilgisayarlarımızı resetledi bizim birden. Oğlum ne yapıyorsun dedim. Ben dedi intihar edeceğim, ben dedi öleceğim. Bunu da haftanın 2-3 günü söylüyordu sürekli. Hani alışkanlık haline getirdi, dalga geçiyor zannediyorduk. O çocuk o günün, ertesi günü öğlen 4. kattan aşağı kafa üstü çakıldı, vefat etti. Unutamadığım bir o var, bir de Engin var, o felç kalan çocuk. Yani onu kendi yerime buradayken koymaya başladım. Ayık kalmaya başladığımda koymaya başladım. İnsan kendini bunu niye yapar? Yani bir toz parçası için hayatı bitti çocuğun. Bilinci açık, gözleri açık ama gözlerinden hariç hiçbir yer oynamıyor. Ağlıyor, gözyaşını eşi siliyor. Yani bir uyuşturucu şimdi toz parçası için annesini babasını öldürenler var. Eşini öldürenler var. Çocuğunu öldürenler var. Kendini bitirenler, öldürenler var. Yani en büyük şahit olduğum olay benim için o ikisi. Madde bağımlılığı sürecinde en çok kaybettiğin şey neydi? Hisler. Kendi şahsım olarak hissiz, duygusuz, karaktersiz. Ya öyle oluyorsun. Maddeye içtiğin zamanlarda yapamayacağın şey yok. Ben hırsızlık yapmam dedim. Kendi annemden, babamdan, eşimden, abimden çaldım. Dışarıda bir hırsızlığım ya da bir markete gelip bir kaşar peyniri çalmışlığım vesaire falan yoktur benim. Hep evime zarar verdim ben. Duygu hırsızlığı diyeyim ben buna. Duygu hırsızlığı nasıl bir şey? Şimdi bir annem babam evde. Anneme yazıyorum, anne işte para göndermen lazım. Ne yapacaksın oğlum? Bir yalan söylüyorsun, inanmıyor. Uyuşturucu işlemi biliyor. Anne gönder yoksa kendimi öldürürüm. Anne şöyle yap yoksa böyle olur. Babamla çok fazla diyaloğa girmezdim. Eşime derdim işte bana acil 2000 lira at, arabanın lastiği patladı. Arabanın lastiğini yolda indiriyordum. Fotoğrafını çekiyordum. Parayı atıyordu. Lastik şişirip gidip onunla uyuşturucu alıyordum. Çünkü çok çabuk kandırabiliyorsun. Seni seven insanı, sana saygı duyan insanı. Ama bu kandırma süreçleri zamanla daha kötü hallere geliyor, daha kötü sıkıntılara yol açıyor. Çünkü madde içenlerin hepsi duygu hırsızlığı yapmıştır. O da ne? Tamam kalplerine inanıyorum içmeyeceğime ama o maddeyi o an bulmam için, o dakikada bulabilmem için bir şekilde para bulacaksın. Eş, dost, akrabaya yazıyordum, yalanlar söylüyordum. İşte böyle böyle bir sıkıntım var, işte bir iş kuracağım, bana 10 bin lira lazım. Fatura ödeyeceğim, 3 bin lira lazım. Kirayı ödeyemedim vesaire de yalanlar söylüyordum. O şekilde parayı buluyordum. Bu da duygu hırsızlığına giriyor benim için. Uyuşturucu kullandığın dönemde anne baban nasıl etkilendi? İlk pişman oldum ilk öğrendiklerinde. Çünkü bu Salim o Salim değildi. İçmemem gerekiyordu. Pişmandım. Çok büyük vicdan azabı çektim. Annem ağladı, üzüldü, bayıldı oldu. Dedim bunu yapan benim, yapmamam lazım dedim.
Sonra aradan bir süre geçti. 3-4 gün içmedim. Sonra baktım her şey normale göre. Annem yine televizyon açıp Müge Anlı izlemeye başlıyor. Her şey standarda bağlamış. Yine içmeye başladım. Tekrar bırak, tekrar başla. Bu sefer hani içiyorum nasılsa bir daha affediyorlar. İçiyorum nasılsa bir daha affediyorlar moduna giriyor insan. Babamın dediğim gibi kırışıklığına sebep benim. Saçını beyazlatan benim. Ağzındaki dişlerin dökülmesine sebep benim. Benim babamın benden uzun boyu vardır. 1.90'a yakın boyu vardır. Şimdi boyu belki 1.80'e inmiştir. Kamburlaştı benim yüzümden. Babam ilk dedi benim oğlum yapmaz. Ondan sonra arkadaş olmaya çalıştı. O da olmuyor. Uzun yıllar dertleşmeye çalıştı, sohbet etmeye çalıştı, gezdirmeye çalıştı. O da olmadı. En sondaki tepkisi de öl mezarın belli olsundu. Ama buraya geldikten sonra yine canım oğluma döndü. Ama o serüvende gördüğüm şey annemi, babamı ben o hale getirdim. Bir anne baba oğlunun veya kızının eroin bağımlısı olduğunu öğrendi. Ne yapması lazım? Abi anne babanın bir çocuğunu bağımlı ya da bir çocuğun babasının annesinin bağımlılığını öğrendiği zaman her şeyden önce bunu niye yaptın deyip dövmemesi gerekiyor. Ben senin yanındayım deyip böyle tutması lazım. Hani ben senin yanındayım bunu birlikte aşacağız demesi lazım. Şimdi madde bağımlısına şefkat göstersinler diyorsun ya. O şefkat göstermeyi para vermek olarak anlayabilir. Heh. Veya devamlı bedava araba imkanı sağlayabilir. Benim kastım böyle tutup bırakmasınlar dedim ya. Onu maddi olarak değil. İşte Salim gel sana para vereyim oğlum içme. İşte git gez doz, gez dolaş. İşte tatile git yeter ki içme. Salim al bu arabayı gez yeter ki içme. Salim al sana iş kurdum yeter ki içme değil. Kolundan tutacak, tedavi, rehabilitasyon merkezini bulacak, oraya getirecek. Yoksa para verdin mi kapıdan çıkıp gittiği zaman ne yapacağı belli değil. Mesela bizim burada da çocuklar, arkadaşlar, abiler, kardeşler buraya geliyor tedaviye. Burada ailelere de cumartesi günleri saat 10 ile 11 arası Zoom'dan eğitim veriliyor. Sosyal hizmetler uzmanımız var. O ders veriyor Yücel hocamızla beraber. Diyorlar ki 6 ay cebine para koymayacaksın, telefon kullanmayacaksın. 6 ay yasak. Bakkala mı gideceksin ekmek almaya? Annem babanla ya da şu çocuğunla gideceksin. Tek başına dışarı çıkman yasak. Telefon kullanmak çok mu zorundasın? Takoz telefon kullanacaksın. Yani tuşlu telefon. Onun haricinde bir şey kullanmayacaksın. Burada zaten derslerde diyorlar çocuğunuza güvenmeyin. Çocuğunuz çünkü duygu hırsızı. Gizlilik hastalığı. Dışarı işte ekmek almaya gidip geleceğim 5 dakikaya dese yok. Sen otur oğlum ben giderim ya da gel beraber gidelim. Baba canım sıkıldı ben dolaşıp geleceğim. Gel oğlum beraber dolaşalım. Gel kızım beraber dolaşalım demeleri lazım. Öğrendikleri anda hiçbir şekilde yalnız bırakmasınlar. Dışarıya kesinlikle yalnız bırakmasınlar. Çünkü o ne yapıp ne edip söylediğiniz gibi kandırıp işte baba ver. Ben babama yapıyordum. Baba ver Suboxone alacağım diyordum. Para alıyordum babamdan gidip ereğin oluyordum. Ama babam benim yanımda benimle beraber gel beraber olalım dediği zaman gidip de ben Suboxone alacaktım. İçmeyecek. Yaşadığın en büyük pişmanlık nedir? Babalığı, evlatlığı, abiliği, kardeşliği, eşliği yaşayamamak, tattıramamak. Benim 17 yaşında kardeşim var. Kardeşimle belki 5 yaşındaydı ben uyuşturucu başladığımda. Kardeşim 5 yaşındaydı. Buraya ziyarete geldiğinde kardeşimle oturduk muhabbet ettik. Hayatımda ilk defa da burada babam ortada, ben sağındayım. Kardeşim solunda burada namaz kıldık. Kardeşimle burada 10 dakika muhabbet ettik. Abi diyor senin muhabbetin iyiymiş ya diyor. Sen diyor iyi adammışsın diyor. Yani o çocuk 5 yaşında ben maddeye başladım. 5 yaşından 17 yaşına kadar yok bende kardeşimin. Büyümesi, ya, gezmemiz, tozmamız hiçbir şeyimiz yok. Kardeşimi burada tanıdım ben. Ankara Yaşam'dan hani bahçeye geldi. Kardeşimi burada gördüm, burada tanıdım. Burada sarıldık kardeşimle. Sen diyor iyi adammışsın abi de muhabbetin de güzelmiş senin diyor. Yani 17 yaşına gelmiş. Geçen zamanı ben biraz da ondan pay biçiyorum. 5 yaşında çocuk nerede? 17 yaşında delikanlı nerede? Kardeşimin büyüdüğünü göremedim. Kızımın büyüdüğünü göremedim. 1,5 yaşına gelene kadar o da hayal meyal aklımda var. Bir doğduğu zaman aklımda var. Bir de şu bebeklerin, evlatların şurası kokusu var. Baba olanlar bilir. En çok o kokusunu özledim kızımın. Bir o var aklımda yani. Kızımın babam demesi. Babam deyip bana bakardı böyle. Uzun uzun bakışırdık kızımla. Aklımda bir o ikisi var. Buraya geleli 4 ay oldu. Ondan önce de 2 ay var. 2 ay öncesi 6 aydır kızımı görmüyorum. Hayatta en büyük pişmanlığım yani ailem. Bir de kızımı görememem. Belki de göremeyecek olmam bilmiyorum.
Şu an uyuşturucudan kurtulmuş biri olarak bu videoyu izleyen uyuşturucu bağımlısı birçok kardeş var. Onlara ne demek istersin? Abi her şeyden önce bırakamam diye korkmasınlar. Ben bırakamam, işte benden adam olmaz, ben bu defa bittim, ben tükendim dediği anda Allah yetiyor. Allah yettiği anda da bir kapı açıyor. Buranın kapısını Rabbim bana açtı. Sırada bekleyen binlerce insan var. Kurtulmak isteyen yüzlerce, binlerce insan var. Kayıtlara göre 4 milyon bağımlı var deniyor Türkiye'de. Ama bana göre bu 15-20 milyon bağımlı var kayıtlara geçmeyen. Yani korkmasınlar. Özellikle eroin bağımlılarına söylerim fiziksel rahatsızlıklar oldukları için. Yani burada affedersiniz altına yapsa adam ben altını değiştiririm onların gelsinler buraya. Duşa sokarım, masaj yaparım. Ya da artık yorulduklarını düşünüyorum. Bıktıklarını düşünüyorum. Bilerek, isteyerek içmediklerini düşünüyorum. Her şeyden önce kendilerini düşünsünler. Kendileri iyi olursa, yaşarlarsa yaşatırlar diyorum. Artık yaşama zamanı geldi, bırakma zamanı geldi. Allah'a tövbe etsinler. Her şeyden önce namaz kılmaya başlasınlar. Yani namaz benim şuramı çok rahatlatıyor. Kılmadığım zaman sıkıntı yaşamaya başladım. Hani sabah namazını kaçırayım hele o günüm hep öfkeli şey geçiyor böyle. Hani içinde bir sıkıntı varmış gibi geçiyor. Ben böyle yaşayacağımı bilmezdim yani. O hissi burada tattım ben. Bıraksınlar. Yoruldular. Artık bırakma zamanı geldi. Kimse demesin yani ben bırakamam, ben yapamam. Ben bıraktıysam herkesin bırakacağını düşünüyorum. Herkes bırakır. Eklem ağrısı, kemik ağrıması 3 gün 4 gün. Hani bir ömür o sıkıntıda, streste ya da para bulacağım mı? Torbacı bulacağım mı? Malı güzel mi, kötü mü? Sıkıntı yaşayacağım mı? Yani bu tedavilerin 2 ay, 3 ay süreleri var. Burada kalış süreleri. Ben kendimce ilk geldim dedim ki yakalanıp 5 yıl, 10 yıl hapis cezası mı almak daha iyi? Şurada 3 ay çiftlik gibi yerde, yeşillik içinde yemeğini yiyip derslere katılmak mı daha önemli? Ben kendimi öyle avuttum. Onlar da öyle avutsun. Evlilerse eşlerini düşünsünler, çocuklarını düşünsünler. Çocuk, ben içtiğim zaman da çok umursamıyordum. Ama babaysanız eğer çocuğunuzu düşünün, kendinizi düşünün, ailenizi düşünün, anneniz babanızı düşünün. Yani sadece kendilerine zarar vermiyorlar. Birinci derece, ikinci derece esnaf vesaire herkese zararları var. Bunun farkına varsınlar. Geç olmadan, pişman olmadan benim gibi keşke ya da bazı şeylerin ailesini kaybetmeden farkına varsınlar. Aile her şey çünkü. Uyuşturucudan kurtulduktan sonra hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? Abi benim dışarıda 3,5 ay, maksimum 4 ay kaldım dışarıda. Yani şöyle söyleyeyim, ilk değişiklik sabah kalktığın zaman ağrınsızın yok. Ağız tadıyla kahvaltını yapıyorsun, ne bileyim eşinle, çocuğunla ya da annenle, babanla kahvaltıyı yapıyorsun. Yumurtadan tad aldığımı ben maddeyi bırakınca anladım. Yumurta çok güzel geldi bana. Ekmeği banıp yiyoruz yumurtayı. Herkese normal gelir içmeyen insanlara göre. Dedim yumurta güzelmiş, çok güzelmiş. Çünkü uyandığın zaman direkt madde içiyorsun, 4-5 gün yemek yemiyorsun. Ya da yediğin jelibon vesaire falan yiyorsun. Yumurtanın tadını o zaman çok iyi gelmişti bana. İçmediğim zaman nefes almak güzel, yaşamak güzel, bir koşturma içinde olmuyorsun. Git para bulacağım, işte torbacıya gideceğim, onu alacağım, bunu alacağım, nereden para bulacağım, yakalanacağım mı, polis yakalayacak mı? Hep işte içecek yer bulacaksın, cami tuvaletinde mi içeyim, mekruh binaya mı gideyim içeyim. Onların planları olmadan sabah kalkıyorsun, kahvaltını yapıyorsun. Hadi diyorsun hanım gidelim şöyle dolaşalım. AVM'ye gidiyorduk, kamp yapmaya. Hayatımda ilk defa ben kampı içmediğim zaman yaptım ben. Şileava'da çadırımızı kurduk, kampımızı yaptık. Çok da zevkli, çok da güzeldi. Çalışmaya başlamıştım o zaman da. Hani helal para çok güzel bir şey. Ben 22.500 lira maaş alıyordum. 2-3 bin lira para artıyordu kenarda. Her şeyimizi karşılıyorduk. Ama içtiğim zaman günde 5 bin lira uyuşturucuya para buluyorsun. Eve bir ekmek alıp gitmiyorsun. 22.500 lira nerede, günlük 5 bin lira nerede? Peki burada ne gibi tedaviler uyguluyorsunuz? Burada ilk hasta geldiği zaman 2 gün 3 gün kendi haline bırakılıyor. 3 gün mesela dedim ya metamfetamin bağımlıları 4,5 gün, 5 gün, 10 gün uyumadığı zamanlar oluyor diye. Onların 2 gün, 3 gün burada hiç uyuyamadıkları zaman oluyor. Su içmedikleri zaman oluyor. Biz onu ara sıra kaldırıp işte gel bir 2 lokma bir şey ye, su iç diyoruz. O süreçlerin eroin bağımlılarının 6 gün, 7 gün maksimum bir sıkıntısı oluyor. Kemik ağrısı, eklem ağrısı. Ondan sonra derslerimiz başlıyor burada.
Sabah namazını kıldıktan sonra uyuyan tekrar uyuyor. 8'de kalkımız var. 8.30'da kahvaltı başlıyor. 9'a kadar kahvaltı yapıyoruz. 9'u çeyrek geçe kitap okuma başlıyor bizim. 1 saat kitap okumamız var her sabah. Kitap okuma bittikten sonra yarım saat mola. Ondan sonra samba dersi var. Bu samba dersi anneme söylediğim zaman şey zannetti. Dans, samba zannetmişti. Samba sigara, alkol, madde bağımlılığı tedavi programı. Bu işte içtiğin zaman ne oluyor? İçmeye devam edersen ne olacak? Ya da nasıl bir sıkıntı olacak? Nasıl içmeyeceksin? Öfkesini, stres kontrolünü nasıl sağlayacaksın? Ondan sonra otro dersimiz var. Bu kişisel gelişimle alakalı oturuşun, duruşun, diksiyonun o derslerimiz oluyor. Öğle yemeğini yiyoruz. Öğleden sonra da ayık yaşam dersi var. Ayık yaşam benim dışarıda bir ömür sürdüreceğim bir ders. Sürdürmek istediğim bir ders. Onda 24 saat planı var. Mesela ben dedim ya eroin içtiğim zaman yarın içmeyeceğim Allah'ım söz veriyorum diyorsun. Onda bugün içmeyeceğim diyorsun. Bugün içmeyeceğim, yarın olacak, yarın da içmeyeceğim. Öyle öyle sürdüreceksin onu. Programlı yaşamayı öğretiyorlar burada. Sabah kalkıp saçını yapacaksın, yatağını toplayacaksın, kişisel bakımını yapacaksın. Ondan sonra işine gücüne bakacaksın. Yemek yediğin saati dakikaya kadar, sporunu yaptığın şeylere kadar her şeyin programı olması lazım. Burada bazı madde bağımlıları tedavi gördüyse daha önce bıraktıysa bir süre sonra tekrar içmeye başlıyor. Ayık yaşam programında da bir bardak bira bile içsen senin o beynindeki hastalığı tetikliyor. O bir bardak bira içiyorsun ya onu tetikliyor. Burada onları öğreniyoruz. Partilerden, diskolardan, klaplardan uzak duracağımızı öğreniyoruz. Normalde uzak durmamız gerekiyor ama buraya gelen insanların birçoğu o yerlere gitmiş insanlar. Onları öğreniyoruz. Ondan sonra manevi dersler var. Manevi derslerimizde de hoca müsait olmadığı zaman Hayalhanemin videolarını açıyoruz, izliyoruz. Mehmet Yıldız abimizi izliyoruz. Öyle geçiyor günümüz. Saat 5'ten sonra da serbestiz. İsteyen spor yapıyor, isteyen yürüyor, isteyen burada asilimiz var, köpeğimiz, onunla oynuyor. Monopolümüz var, onu oynuyoruz bazen. Bahçedeler herhalde. Bahçede ekim yapıyorsunuz. Bahçede tarlamız var, salatalık, biber, domates, marul. Onları koparıp yiyoruz bazen taze taze, toprak kokusuyla güzel oluyor. Zaman güzel geçiyor burada. 2 ay hiçbir şey değil. Peki hayalhanem senin için ne ifade ediyor? Şimdi doğru söylemek gerekirse hayalhanemi ben televizyon karşımda Mehmet Yıldız hocamızın videolarını seçiyordum YouTube'dan, öyle açıyordum. Madde içerken izlediğim zamanlar oluyordu. Burada normal derslerde, manevi derslerde izlemeye başlayınca insanın kafasına dank ediyor. Mesela aynı videoyu burada izlediğin zaman bak bu da bunu demek istiyormuş diyorsun ama dışarıdayken çok bir şey anlamıyorsun. Hayalhanemi yaklaşık 3-4 yıldır takip ediyorum. Sizin serüveninizi de biliyorum. Bu anka kuşu demek. Bizim derneğin ismi Anka Yaşam Derneği ya. O küllerinden doğan demek. Hayalhanemde küllerinden doğduğunu biliyorum. Allah hayalhanemden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Yani iyi ki varsınız. İyi ki sesimizi duyuruyorsunuz. İnşallah milyonlara uğraşır. Bırakmak isteyen herkese nasip olsun inşallah. Kalabalığın içinde içilmiş, kakılmış İspanyol bir evlatsın lan sen! Boğulmak şeytana mahsustur. Sen hangi halde olursan ol, Allah'a sığın. Hisler, hayaller ve sesler sana hiçbir zarar veremez. O zaman pencerelerden seyret, içlerine girme. Kötü düşünce ve takıntılarından kurtul. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Vesvesan kitabı sizlerle. mybedesten.com'dan sipariş verebilirsiniz. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.